Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için muhteşem lezzetli, herkesin çok sevdiği kurabiye tarifim var. American Cookies kurabiye tarifi, bir diğer adıyla çikolata chip cookies. Bu tarifi henüz denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Ben bu sefer çok küçük, minik olarak hazırladım. Hem soğuk sütle hem kahveyle istediğiniz içecekle tüketebileceğiniz çok lezzetli kahve yanı atıştırmalık kurabiye diyebilirim. Bu güzel tarifime hemen fazla vakit harcamadan başlayalım. Öncelikle uygun bir tavamızın veya küçük bir tenceremizin içerisine 200 gram tereyağımızı ekleyelim. Tereyağımızı tamamen erittikten sonra cızır cızır sesi duyalım ve aynı zamanda karamel rengini hafiften döndüğü zaman ocaktan alabiliriz. Öncelikle erimesini sağlayalım. Sonrasında hafiften karamelize edelim. Bu şekilde yaptığımız zaman bu kurabiye inanılmaz lezzetli oluyor. Tabii ki hani bu şekilde yapmadan sadece tereyağıyla da yapabilirsiniz ama diğer kurabiyelerin dokusunda, tadında olur. Gördüğünüz gibi köpük köpük tereyağım köpürdü, eridi. Ben biraz daha yaklaşık bir 2 dakika daha kavurdum. Hafiften karamel rengini aldıktan sonra ocaktan aldım. Bu aşamaya özellikle dikkat edelim ki orijinal American Cookies yapmak istiyorsanız mutlaka tereyağınızı bu şekilde eritip birazcık renginin dönmesini sağlayalım. İstediği bir renge geldi. Gördüğünüz gibi rengi tereyağımızın hafiften döndü. Yakmadan özellikle dikkat ederek rengi çok az döndükten sonra ocaktan alabiliriz. Şimdi tereyağımızı bir kenarda hafiften soğutalım. Ayrı bir kabın içerisinde 2 adet yumurtamızı kıralım. Bir buçuk su bardağı esmer toz şekeri ekliyorum. Dilerseniz beyaz şekerle de yapabilirsiniz. Beyaz şekerle yaptığınız zaman karamelize lezzetini alamazsınız. Ve rengi böyle biraz daha bej renginde, karamel renginde olmaz. O yüzden esmer şekerle yapmanızı tavsiye ederim. Ben karamel tadını çok sevdiğim için bu kurabiyede tamamını esmer şeker kullandım. Dilerseniz yarı yarıya, yarısı beyaz şeker, yarısı da esmer şeker olarak da yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Bir paket toz vanilyayı da ekledim. Bu 3 malzememi çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Dilerseniz bu aşamada mikserden faydalanarak yapabilirsiniz. Daha kısa sürede çırpabilirsiniz. Ben el çırpıcısıyla çırptım. Hafiften rengi döndükten sonra diğer malzemelerimi ekledim. Bakın gördüğünüz gibi köpük köpük oldu rengi. Rengi açıldıktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Şimdi soğuttuğumuz tereyağımızı da ekleyelim ve malzemelerimizi çırpalım. Toplamda tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Öncelikle 2 su bardağı unumu ekledim ve karıştırıyorum. Bir su bardağı daha un ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Bir tatlı kaşığı dolusu mısır nişastası ekliyorum. Bir çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum ve bir çimdik tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı karbonat ekliyorum. Bu malzemelerimi güzelce yoğuruyorum. Biraz ele yapışan bir kurabiye hamuru olduğu için yoğururken zorlanabilirsiniz ama hiçbir şekilde ekstra bir un ilavesi eklemeyelim. Kıvamı özellikle hafiften cıvık oluyor. Çikolatasını ekledikten sonra buzdolabında dinlendireceğimiz için çok güzel kıvam alıyor. Merak etmeyin. Sabırla, özenle söylediğim aşamalara dikkat ederek yaparsanız çok güzel sonuç alabilirsiniz.
Şimdi kurabiye hamurumuzu hazırladık. Üzeri için ben sadece sütlü çikolata kullandım. Sütlü çikolatayı iri parçalanmış halde bıçak yardımıyla doğradım. Toplamda 200 gram sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz yarısını bitter çikolata, yarısını sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Veya bir kısmını damla çikolata, bir kısmını parça çikolata kullanabilirsiniz. Çikolata kısmı tamamen zevkinize kalmış bir şey. Yarım saat buzdolabında kurabiye hamurumu dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvam aldı. Lütfen en az yarım saat kadar buzdolabında dinlendirmeye özen gösterelim. Vaktiniz varsa eğer bir saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak yuvarlak şeklini verelim ve hafifçe bastırarak yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. Gördüğünüz gibi neredeyse nokta kadar, yani çok küçük minik minik Amerikan cookiesler hazırladım. Dilerseniz daha büyük boyutlarda da yapabilirsiniz elbette. Ama bu şekilde hem lokmalık hem de böyle sütle bir kasenin içerisinde yiyebileceğiniz çok lezzetli atıştırmalık oldu. Şimdi ilk tepsimi fırına veriyorum. Toplamda bu kurabiye malzeme ölçülerinden 120 adet Amerikan cookies elde ettim. Tabii ki küçük olduğu için bu sayıda çıktı. Ama benim her zaman yaptığım ölçü olduğu için normal klasik pastanelerde satılan Amerikan cookies boyutunda yaptığımız zaman daha az çıkacaktır. 25-27 adet kadar çıkacaktır. Bu şekilde çok küçük yaparsanız bu sayıda elde edebilirsiniz. Şimdi kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında yaklaşık 10 dakika kadar pişirelim. Lütfen çok fazla pişirmeyin. Bu kurabiyeler çok fazla pişirmeye gelmez. Yakmadan 10 dakika olduktan sonra fırından çıkarabilirsiniz. Ben fırınımda tam 10 dakikada tuttum. 10 dakika sonrası gördüğünüz gibi içi çok güzel pişti. Harika bir dokusu var. Denemenizi ısrarla tavsiye edebileceğim bir kurabiye tarifidir. Kurabiyelerimi hemen bir sunum tabağına diziyorum. Sizlere yakından tekrardan iç dokusunu göstermek istiyorum. Hem görseli çok güzel, hem sunumu çok güzel. Hem kahve yanı için, çay yanı için eşlik edebilecek çok lezzetli bir atıştırmalık. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyorum. Ayrıca kanalımda görmek istediğiniz, sevdiğiniz tarifler varsa lütfen yorum kısmına yazarsanız benim için de fikir olmuş olur ve hemen tarifini sizlerle paylaşırım. Şimdi sizlere fikir olması amaçlı bir kasenin içerisine kurabiyelerimi ekledim ve üzerine soğuk süt döküyorum ve kaşık kaşık yiyorum. İnanılmaz lezzetli oldu. Böyle de demenizi tavsiye ederim. Dilerseniz üzerine çikolata sosla sıkarak sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.